Herkese merhaba. Ben Övgü. Ben Öykü. Üstüne ismimiz yazıyor diye. Madalyonun İki Yüzü programımızın 2. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu programda daha önce de söylediğimiz gibi dizileri, filmleri biraz da akademik yönlerle incelerken hem de kendi izleyici fikirlerimizi anlatacağız, söyleyeceğiz, paylaşacağız. Farklı iki bakış açılarını madalyonun iki yüzü şeklinde incelediğimiz bir program. Evet. İlk bölümümüzün konusu diziler ve mekandı ve bu konuyu Taşacak Bu Deniz dizisiyle ele almıştık. Evet. Şimdi bu bölümde de aslında farklı dizilere geçecektik ama çok güzel yorumlar geldi. Hep Taşacak Bu Deniz üzerinden devam etmemiz istendi yorumlarda. Biz de severek izliyoruz. Hem de çok güzel konu var ve çok uydu diziyle bu konuyu bu diziden anlatmak çok güzel olacak diye yine Taşacak Bu Deniz'le devam ediyoruz. Evet, Taşacak Bu Deniz ve dramatik ironiyi konuşacağız bu bölümde. Hemen başlayalım. Kısaca hemen kendimizi de tanıtmak istersek yeni gelenler için. Ben Öykü Bozgeyik. Doktorumu yeni bitirdim. Konumda uluslararası drama adaptasyonları, uyarlamalar diyebiliriz. Ben de bitirmek üzereyim inşallah yakında. Benim de konum yapay zeka ile yapım, yani yapay zeka ve film yapımı aşamaları. Ama ikimiz de, yani şimdi bu konuya girmeyelim burada ama doktoramız daha çok interdisipliner, yani disipliner arası bir bölümden mezun olduğumuz için alanımız da çok geniş diyebiliriz. Biz ilgi alanımız olan dizi ve filmler üzerine bu programı yapmayı çok uzun süredir düşünüyorduk ve o yüzden de böyle bir hemen girdik olaya. O zaman hemen konuya girelim. Dramatik ironi nedir? Dramatik ironi aslında, ya ben bunu bir yerde okumuştum. Bilgi asimetrisi. Çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Kesinlikle. Bilgi asimetrisi derken de bizim izlediğimiz karakterlerin veya hikayenin içinde edindiğimiz bilgiler biz biliyoruz ama karakterler bilmiyor ve bazı karakterler bilmiyor durumu dramatik ironi oluşturuyor. Bu sadece tabii ki de televizyonda değil, övgüyle konuşurken şey yapıyorduk. Anlatının olduğu her yerde var olan bir ironi olabilir. Yani bu aslında edebiyatta da var. Yani hatta akademik olarak araştırdığınız zaman hep genelde edebiyat da karşımıza çıkıyor. Ve Shakespeare'deki dramatik ironiler çok büyüktür. Hatta dramatik ironi bazı yerlerde trajik ironi olarak da önümüze çıkıyor. Çünkü birazcık da aslında trajediye yol veren bir ironi oluyor. Şimdi nedir? Biz biliyoruz seyirci olarak, karakterler bilmiyor. Şimdi bu konuyu bence direkt dizinin içinden girerek konuya anlatabiliriz. Tamam, bir de şunu söylemek istiyorum. Evet. Yunan trajedilerinde çok kullanılan bir yöntem. Neyse, bu kadar mıydı? Çok güzel. Evet, Yunan trajedilerinden beri kullanılıyor aslında dediğin gibi. İşte bu. Ya aslında hikayeyi ileriye taşıyan bir şey. O sırlar ve sırların çözülmesi, bize bir şeyi okumaya veya izlemeye devam ettiren, o merak duygusunu uyandıran şey dramatik ironi aslında temelde baktığımız Evet, zaman. ama ilginç bir şekilde merak duygusunu uyandırıyor. Çünkü biz biliyoruz ama karakterlerin nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz için merak ediyoruz. Aslında olayı bilmediğimiz için değil. Veya Bu çok etkileyici bir şey bence. Evet. Şimdi hadi dizi üzerinden konuşalım. veya bu sır nasıl çözülecek diye Evet, de. o da olabilir. Mesela baktığımız zaman Taşacak Bu Deniz'de temel sır Eleni'nin de amacını doğrultusunda aslında Eleni'nin annesiyle babası kim? Ama bu değil aslında. Bu Eleni'nin bilmediği bir şey. Asıl sır Esme ile Adil'in çocuklarının Eleni olması. Bu bir sır. Bu bizim bildiğimiz bir sır. Ama dizideki karakterlerin büyük bir çoğunluğunun bilmediği bir sır. Kim biliyor sadece? Şerif, Zarife ve Hicran biliyor. Evet, başka kimse bilmiyor. En başta, dizinin en dizinin kötüleri başında. bu arada. Evet, dizinin en kötüleri ve sebep olmuş insanlar. Evet. Onun için de biliyorlar. Bu bir dramatik ironi oluşturuyor. Çünkü biz ilk bölümden aslında Eleni'nin onların çocuğu olduğunu biliyoruz. Hatta satıldığını da ilk bölümden biliyor muyduk bilmiyorum ama hikaye öğrendik. Yani ilerledikçe öğreniyoruz. Ve bu bizim acaba nasıl öğrenecekler? Önce kim öğrenecek? Sırada hani nasıl bir Olay var. olayla öğrenilecek gibi bir merak duygusu oluşturuyor. İkinci öğrenen, aslında bakarsan çok geç olmuş bu. Oruç. Biz konuşuyorduk Öykü'yle, ya çok hızlı ilerliyor her şey falan diyorduk ama olabilecek en yavaş şeklinde ilerliyor. Çünkü bölümler zaten çok uzun, çok fazla olay oluyor, yine yavaş. Yine yavaş. Evet, ben onu düşünüyordum. Düşünün, bu sırrın biz üç sır sahibi mi desem?
Var, biliyoruz. Dördüncüsü Oruç daha yeni öğrendi. Yani 6. bölümde aslında öğreniyor. O da hani kendisi ipuçlarını birleştirerek öğrenip teyit ediyor aslında. O öğrenme kısmı da güzeldi. Evet, çok iyiydi bence de. Sonra da İso'ya söylüyor. O zaman ilk 5 kişi biliyor şu an bizim sırrımızı. Yani bizim Evet. sırrımız derken onların sırrını. Ama bak işte bir dakika, bu tam dramatik ironinin yapmak istediği şey senin üzerinde yaptığını görebiliyoruz. Yapmak istediği şey dramatik ironinin seyirciye sahiplendirmek ve o duyguyu yüksek tutmak. Şimdi Öykü ne diyor? Bizim sırrımız diyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Ama ben Seyirci şimdi onlar olarak. kötü taraftaydı. Ama şöyle, biz seyirci olarak biliyoruz ve onların sırrını hani kendi sırrımızmışçasına hani böyle bir Biz hani öğrensinler istiyoruz. hani benimseyip iyilerin tarafında olup hani işte hemen Git şunu yap da öğren falan. evet, mutlu bir sona ulaşalım diye o şekilde. O zaten dramatik ironinin yapılış amacı da o. O duygusal bağı sağlamak, seyirciyi biraz daha olayın içine almak. O açıdan da başarılı bir yöntem diyebiliriz. Evet ve dediğimiz gibi yani aslında şu an 6 bölüm oynadı. 6. bölüm sonunda 5 kişi bilmiş oluyor. Mesela Şirin de bir şeyler olduğunu biliyor ama tam olarak bilmiyor. Ballı'yı buluyorlar. Ballı çocuğun satıldığını biliyor o annesi ebe aracılığıyla. Ama diğer detayları acaba bilmiyor. ne kadarını biliyor? Biz onun ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Evet. Büyük ihtimalle bütün işin tamamını bilmiyordur. Yani Eleni falan onları bilmiyordur zaten. Eleni'yi de tanımıyor. Aslında bu dramatik ironiyi kullanan tek dizi Taşacak Bu Deniz değil. Değil. Mesela Uzakşehir'de de müthiş Tabii bir ki. dramatik ironi vardı. Tabii ki. Var mıydı? Yok, onlar da bilmiyordu. Kimse bilmiyordu kocasının yaşadığını, değil mi? Evet ama dramatik ironi şöyle vardı. Birçok evet, ama farklı bir birçok şekilde. dizide var. Yani bunu demek istediğim şuydu. Yani aslında birçok dizide, hikayede, kitapta ve o dediğimiz gibi anlatının olduğu her yerde dramatik ironi çoğu zaman karşımıza çıkıyor ama hani onun o büyüklüğü ve nasıl çözüldüğü bence o işi hani heyecanlı yapıyor ya da yapmıyor. Uzak şehri bu konuda daha sonradan düşünelim. Çünkü biz çok fazla ilerlemedik. Daha ilk sezonun başlarındayız. O yüzden tam emin olamıyorum ama Spoiler ala Çok- ilerliyoruz. çok farklı bir yapıda bence. Çok Evet. farklı. Burada direkt net bir sır var. Onu takip ediyoruz. Evet. O evet. biraz daha Daha karışık. Taşacak Bu Deniz'in ana hikayesi, ana amacı, bütün karakterlerin o bağlandığı nokta, her şey bu dramatik ironiyle olmuş. Öykü onu sordum mesela. Dedim ki şimdi Öykü kusura bakma, sen notlarına göre ilerliyorsun ama. Yok gayet güzel bağlandı Yani konu. mesela bu dizide şimdi sonuçta yazarlar bir hikayeyle başlıyorlar yola. Ve o hikayeyi nasıl işleyecekleri onlara kalmış. Mesela aslında bu hikayeyi sırrı hani herkes bilerek olmazdı zaten. Hani o zaman hikaye diye bir şey olmazdı. Herkes her şeyi bilseydi, bu çocuğun nasıl kime satıldığını herkes de işte Eleni gelirdi. Anne baba derdi biterdi. ya da baştan ararlardı. Bu kadar sene geçmezdi falan. Neyse. Yani o sır olmadan olmuyor zaten de hikaye. Ama mesela bu sırrı nasıl karakterler bilmiyorsa biz de bilmeseydik. Yani bize bütün her şeyi gösterip ana karakterlerden sırrı saklayacaklarına seyirci olarak bizden de sırrı saklasalardı. Biz de diğer karakterlerle beraber öğrenseydik. O zaman bu bir dramatik ironi olmayacaktı. Bu bir sır olacaktı sadece. Ama böyle bir etkisi olmayacaktı. Belki hani biz öğrendikçe plot twist olabilir. Hani böyle bir ona the situational irony deniyor galiba. Yani Hani durumsal ironi hani böyleymiş olacaktık. Ama şimdi o durumda da hikayenin ilerlemesi çok zor. Diyelim ki gerçekten biz de karakterlerle beraber öğreniyoruz. Ama biz birazdan anlayacağız zaten. Mesela ilk bölümde aslında Eleni'nin onların çocuğu olduğunu direkt biri ağzından söylemeden önce bile biliyoruz. Çünkü o kadar yıllık televizyon izleyicisi, o kadar yıllık hani Evet. hikaye bilen insanlar olarak, seyirciler olarak biz zaten onun kızları olduğunu biliyorduk. Söylemelerine gerek yok aslında. Bir şekilde hissediyorsun. Yani o açıdan daha zor belki de o karakterlerin arasındaki Ama bu mesela sen söyle. Bitir. Hayır, karakterlerin arasındaki o sırların hani yavaş yavaş çözülmesini seyirci olarak izlemek ve biz de onlarla beraber öğrenmemiz bence yazar olarak yazması daha zor bir şey. Dramatik ironi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Ya ve ben şunu düşündüm, mesela televizyonda olan bir dizi değildi. Mesela bir festival filmi olsaydı durum farklı olurdu. Evet. Çünkü onun işleyiş hızı,
ve ne kadarının gösterilip ne kadarının gizli sokulacağı, gizli tutulacağı vesaire, neyse bu konulara girmeyeyim. Şimdi geri dönelim senin listeye. Evet, ikinci dramatik ironi diyorum. Aslında aynı dramatik ironinin bir de adım gerisi olarak söyleyeceğim. Bu da Esme ve Adil'in ayrılığı. Yani hatta Esme ve Adil'in aşkı da İşte o da diyebiliriz. üçüncü dramatik ironiydi. Onu da Gerçekten mi? Ben onu görmedim. Yani evet, aşk olmadan ayrılık olmaz. Onu başa koymalıydın. Evet, o zaman öyle yapalım, tamam. Yani ben şey diye, çünkü öncesi bebek satıldı. Bizim asıl evet geriye doğru bir gidiyoruz. adım geri gidiyoruz. Ayrıldılar. Bir adım geri gideceğiz. Sevdiler hani. O şekilde anlatıyorum. Bilmiyorum, çok mu saçma şu an ama. Yok. İkinci dramatik ironimize gelirsek Esme ve Adil'in ayrılığı. Şimdi biz Adil'in Esme'den ayrıldıkları gün, yani işte o zamanlar Esme'nin hamile olduğunu bilmediğini biliyoruz. Nasıl söyleyeceğiz? Yani Adil Şeyde Friends öyle bir bölüm vardı. Hani they know that they know diye böyle bir bölüm var değil mi? Yani Adil Esme'den ayrıldığında Esme'nin hamile olduğunu bilmiyor. Ayrıca hani bu çocuğu, onu bırak, bu çocuğu doğurduğunu bilmiyor. Sonra bu çocuğu kaybettiğini de bilmiyor. sonra Ve bu kaybettiğini çocuğun- zannedip bu çocuğun aslında yaşadığını bilmiyor. Bilmiyor ve bu çocuğun Eleni olduğunu hiç bilmiyor. Aslına Evet. bakarsınız yani katman katman bir bilmeme durumu, zincirleme bir bilmeme durumu var. Ve Esme de çocuğunun satıldığını bilmiyor. O çocuğun Eleni olduğunu bilmiyor. Hani şüphelense de bilmiyor. Burada da bir daha az da olsa başka katmanlı bir bilmeme durumu var. Ama biz tabii bunların hepsini biliyoruz. Bir de flashbackler de zaten. Evet, yani iyice biliyoruz artık Aynen. yani. Detaylı bir şekilde biliyoruz. Bize izin verdikleri ölçüde. Yani yazarların. evet, ama mesela onların yaşadığı o duygusal bunalımı hani bazıları kulaktan duyarken biz izleyiciler onu görüyoruz yani. Evet. O yüzden bizde duygusu çok yüksek oluyor. Bu da dramatik ironilerden bir tanesi. Çok güçlü ironilerden bir tanesi. O da fragmana göre bu bölümde hani bir şüpheleniyor. Hani biz ayrıldığımızda hamile miydin diye soruyor Adil Esme'ye. Bu şöyle 7. olacak. bölüm fragmanında. Evet, bu şöyle olacak. Bu bir katman. Bunu öğrendikten sonra daha hani çocuğunu kaybettiğini öğrenecek. Daha işte daha sonra satıldığını öğrenecek. En son Eleni olacak. Aslında bu bence iyi kurulmuş bir sır. Yani o kadar çok katman var ki her bölüm bir tanesini verse bile çok güzel ilerliyoruz. Ve biz her bölümü öğrenmiyoruz. Biraz da şey gibi de geliyor bana. Şu an reytingler çok yükseliyor ve biraz daha yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum ben. Beklenti çok fazla, baskı çok fazla. O yüzden tüm kozları oynuyorlar ve en şekilde oynamak lazım yani. Yani merakı kaybetmeden ama hani tempoyu düşünmeden, diğer bir yandan da hani o sırları yavaş yavaş vermek lazım. Mesela örnek seyirciyi de verelim. sıkmadan, artık yeter demeden yani. Mesela Hayat Sırları dizisi vardı, hatırlar mısınız? Çok güzel başlamıştı. Evet, çok Vahir karakterler Ergül'ün. çok iyiydi, oyuncular çok iyiydi, harikaydı yani. Ama o sır bir türlü o kadar bir fikrimiz olmadan bir şekilde sunuldu ki. Yani mesela baştan orada da dramatik ironi yaratılsa, biz o sırrı bilsek ve karakterleri izlesek o sırrı bulma yollarında, O zaman o başarılı olabilirdi. Çünkü biz artık o sırrı merak etmekten artık umursamamaya geçtik. evet. Orada Ecem Erkek de oynuyordu. Çok seviyorduk. Onda övgü demişti işte. Bu Evet. meşhur olacak mı demişti. Çok başarılı bulmuştuk. Dizi de güzeldi. Biz izliyorduk Hatta ama bunun yazısını yazmıştık Episode dergiye, belki Duruyordur, vardır olabilir, hala evet. internette. Diyecektim, aslında çok yani bunlar ana dramatik ironinin olduğu hikayeler. Diğer bir taraftan çok yakın zamanda mesela son bölümü izleyenler için bir detay olacak. Küçük bir detay ama yani önemli bir detay. Kendine hani kızın içtiği kahveden, Ellen'in kahvesinden, bardaktan test yaptırmak için götürüyor. Ama ondan sonra öğreniyoruz ki aslında test herkese yapılmıyormuş. Hem İzin Ellen'in almak izni gerekiyormuş hem de mahkeme izni gerekiyormuş. Ama biz 7. bölümün fragmanında Oruç'tan bir DNA yaptırdım sizin. DNA testi. DNA testi yaptırdım. Şu an benim nasıl çalışıyor biliyor musun? Çünkü başka bir örnek daha vereceğim. Onu da düşünüyorum Unutmamak şu anda. için. Evet. DNA testi yaptırdım deyip böyle bir kağıt veriyor. Aslında sahte bir şekilde. Hani biz izleyici olarak onun yalan olduğunu hani zaten biliyoruz da hani iyice biliyoruz. Evet. Artık yani. Küçük bir detay. Bilmiyorum. Önemli olabilir belki. Küçük küçük olmayabilir. böyle. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de en başta aslında bir dramatik ironi daha. Oruç'un nişanlı olduğunu, onun Sevcan'la olan ilişkisini Eleni bilmiyor, biz biliyoruz. Tabii bu bir sır değildi yani. Sadece Eleni tarafından bir
bilinmeyendi. Sence Evet. bu da bir dramatik ironi olabilir mi? Bence olur. Çünkü ben çok görüyorum bu arada hani editleri, fan-made editler, yani fanların yaptığı tekrar tekrar paylaşılan sahnelerden bir tanesi de Eleni'nin oruca hani tokat atıp haram olsun dediği bölüm aslında onun nişanlı olduğunu öğrendikten sonraki tepkisi. Demek ki etkiliymiş ki bu kadar da paylaşılan ve Evet. konuşulan bir sahne olmuş oldu. Ama yani dramatik ironi demek sır demek değil, yani bu da yanlış anlaşılmasın. Yani o bilinmeyenin yönetilmesi, yani bilgi asimetrisi asimetrisi. çok güzel. Biz Bence biliyoruz, onlar bilmiyor şeklinde. Üçüncü dramatik ironide deminki sırları konuşurken bir tane daha adım geriye gidersek Esme ve Adil'in aşkı. Bu da bir dramatik ironi yaratıyor. Çünkü bunu mesela birçok karakter biliyor ama hepsi bilmiyor. Bir yere kadar biliyor. Aslında şu an herkes biliyor. Şimdi düşündüm de ilk bölümlerde bilmiyorlardı. Şu an herkes Şu an biliyor artık bence. herkes biliyor bence de. Ama mesela kardeşleri bile o çocuğun Adil'den olduğunu bilmiyorlardı. Acaba aşkını biliyorlar mıydı? Bilmiyorum. Şu an emin olamadım. Bundan tamam. Bunu acaba dramatik ironi miydi diye soruyoruz. Yorumlarda siz de yazabilirsiniz bence. Ben bir de şey söyleyecektim. Yani her bilinmeyen de dramatik ironiyle çözülmüyor veya yönetilmiyor. Mesela şimdi biz bir şey öğrendik. Oruç'la İso'nun bir de başka bir erkek kardeşleri daha olduğunu öğrendik. Ama o niye gitmiş? Ne olmuş? Neden burada değil bilmiyoruz mesela. Onu bize dramatik ironiyle sunmamışlar. Önümüzdeki bölümlerde ne olur bilmiyoruz. Aynen. Ama Şimdi- onunla ilgili bir bilgimiz yok. Biz diğer karakterler biliyor. Biz bilmiyoruz. Yani Aynen, bunun evet. tam tersi Tam durumu tersi. var. Ama bu dramatik ironi değil. Evet, yani her bilinmeyen, her sır ortaya çıkmamış şey de dramatik ironi değildir. Çok güzel bir örnekti. Evet. Gerçekten. Şeyler de dramatik ironi diyebiliriz. Böyle bir karakter bir karakteri seviyor mu ya diye şey yaptınız. Aşk Mesela üçgenlerinde dramatik ironiler çok önemli. bir bakış, bak sadece bir bakış bile Evet. çok şey anlatabiliyor. Mesela bunu da ben sosyal medyada çok gördüm. Gökhan hastanedeki müdürü hani sıkıştırıp arkadan dinlerken Eleni hastane müdürünün yalanını ortaya çıkardığında şöyle bir gülüyor ya. İzleyiciler de çok dikkatli izliyorlar ha, ben bu fark arada. etmemiştim. Ben fark etmiştim de çok üzerinde durmamıştım. Bazıları acaba o da mı hani Eleni'yi sevecek dediler. Ben o şekilde yorumlamamıştım ama orada hani Eleni'nin zekasına hayran oluyor şeklinde yorumladım ben. Bazıları onu bir dramatik ironi mi bu? Yani bu şekilde demediler de acaba o da mı onu sevecek gibi yorumlamışlar. Anladım. Nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama yani mesela atıyorum bir aklına geliyor mu mesela bir karakterin bir karaktere bakışından bu onu seviyor galiba dediğimiz noktada aslında bize bir hani sinyal veriyorlar. Bakın siz bunu bilin ama o karakter bilmesin. Yani Bence ilk bölümlerde Oruç'la Eleni arasında vardı. çok vardı. Fadime ile İso arasında var bence. Yani ama şöyle biz genre convention'ları diyeceğim de bu dizilerin geleneklerinden biz biliyoruz. Böyle çatışan iki karakter bir süre sonra aşık olacak. Hani, Değil aslında. Bak neden biliyor musun? İlk başta sen demiştin ya, şimdi birinci videoda konuşmuştuk bunu. Fadime ve İso'nun aslında tanışması çok kötü bir şekilde oldu. Ve yanlış geliyor onların birbirini sevmesi ama İso sürekli bence kendini affettirmeye çalışacak şeyler yapacak. Mesela hayvanların kurtulması için Oruç'a haber veriyor. Evet. Daha sonra bu geçen bölümde Ama- de bir sürü şeyde takipçisi oluyor, hani destek oluyor. O zaman biz bundan bile aslında biraz bir şey anlamaya Beklentiye başlıyoruz giriyoruz yani. tabii, evet. Niye Bir böyle de diye. Eyüphan'dı değil mi? Onunla Fadime arasında bir şey olduğunu da ilk bölümden miydi? İkinci bölümden bir... Fadime tarafında yok da Duyduk. Eyüphan seviyor Evet. onu diye. Ama Eyüphan yaralandığında Fadime şöyle bir bakıyordu ona. Herkes başka bir şeyle ilgilenirken Fadime sadece ona bakıyordu. Ben dikkat Ondan etmemiştim. sonra gelecek Ve sonra bir da- sahneler olacak yani. Sonra da ona İso kan veriyor bak. Evet. Ve biz İso'nun aslında biraz Fadime'den hoşlandığını anlamaya başladık. Fadime'den önce anladık. Evet. Eyüphan da değil mi? Yanlış da söylemek istemiyorum. Bakarız, eğer değilse şuraya bir özür dileriz. Not koyarız. Eyüphan'ın Fadime'den hoşlandığını biliyoruz. Ama İso bilmiyor.
Yani oralar şu anda bence çok ham daha. Çok yani ham ama bileceğimizi bilmiyor biliyoruz da. ama kan veriyor. Hani anladın Evet. mı? Orada bir şey oluşmuş oluyor. Yani düşmanlar çünkü kan vermesi o yüzden büyük bir olay yani izleyenler bilir. Evet. Ama ISO karakterinin gelişimi ben ilk videoda demiştim. Şimdi o zamandan beri 2 video daha izledik. 2 bölüm daha. İşte 2 bölüm daha izledik. Yine başka şeyler düşünüyordum. Bu arada o zamandan beri bir bölüm izledik ya. Yok biz 4'ü izlemiştik. 5'i ve 6'yı izledik. Doğru. Evet, o akşam oynayacaktı çünkü biz Evet, çektiğimizde. cuma günü Evet. çektik. 2 bölüm izledik. O 2 bölümde ISO karakteri benim beklemediğim şekilde çok yumuşak devam ediyor. Yani çünkü ilk bölümde daha böyle Çok annesinin Daha- dediğini yapan ve ve, böyle daha daha kuru, daha sert. Hani ne oldu da hemen birden yumuşadı? Hemen aşk mı yumuşattı onu bu kadar bilmiyorum yani. ama çok da görmedik İso'yu ilk bölümlerde o kadar. Sadece Biraz daha şeydi yani daha hani dediğini anlıyorum. kötü diyeceğim de hani çok basit bir terimle. Daha sert, daha hışin, daha kötü gibiydi. Ama biraz daha Şapşal bir karakter. Bir şey çok komikti ya bence. Evet. Gökhan'dan kurtulduktan sonra birbirlerine sarılıyorlar ya. İşte Eleni, Adil, Fadime, gezep. Gezep bunlar. O sırada böyle İso bir mail ediyor. Hani sarılacak da sonradan fark ediyor diye. Çok Evet, iyiydi bence. de Çok güzel küçük güzel. detaylar. Yani benim bir tahminim var bu arada. Bak bu videoyu izlemeden önce koyuyoruz. Son bölümü izlemeden önce yani. Evet. 7. bölüm. 7'yi izlemeden önce. Bunu ama herkes tahmin etmiştir diye düşünüyorum yani. Şimdi benim tahminimi yazacağım diyorum, söyleyeceğim. Söyle. Bence annen bu diye getirdikleri hicran tabii. Bunda bir şey yok diye düşünüyorum. Yani herkes öyle düşünmemiş olabilir. Bilmiyorum. Bununla ilgili hiç yorum görmedim. Benim kendi şeyim. Ama fragmandan anladığım kadarıyla bu konuyu çok uzatmıyorlar. Çok uzatmıyorlar ama diğer bir yandan da sürpriz olmasını çok istiyorlar. Ve eğer bu sürprizi sen bozarsan Övgü. Yani Neyse, bence o kadar izlenmiyor zaten video. yine bizim düşündüğümüzden daha çok izleniyor yani de. Ama ben hicran olsaydı diyeyim. Ben olsam hicranı getirtirdim. Evet. Çünkü hicranla Adil'in de bir geçmişi olduğu için. Evet, inanılır. Ve böyle bir herkes böyle bir olacak yani. Evet böyle ve Esme'ye çok büyük bir darbe olacak. Bir de neden öyle düşünüyorum? Yani aslında bunu da belki başka bir bölümde, başka bir şeyle de konuşabiliriz de 6. bölümde biz Eleni'nin hicrandan nefret ettiğini ve hicranı hiç sevmediğini gördük ya. O aslında sonradan önüne getirecekleri annenin hicran olacağının ön hazırlığıydı ki hani Eleni'deki duygu da yüksek olsun, bizdeki duygu da hayır o değil işte yanlış Evet. diye hani. O yüzden de hicran olduğunu düşünüyorum. Bence öyle direkt hatta kesinlikle. Bu dizide sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ben olsam nasıl yazardım diye düşünüyorum. Ve çoğu zaman da şimdi bence hicran çıkacak. O konuda biz de olsak böyle yazardık ama genelde hani başka türlü çıktığı için de hoşuma gidiyor. Çünkü Evet, çok çok insan tahmin çok tahmin edilebilir bir olmaması, şekilde bir şey izlediği zaman o heves biraz daha kaçıyor. Sonuçta Bence- Türk izleyicisi olarak hepimiz çok kaç yıllık dizi izleyicisiyiz yani. Kaç yıllık hepimiz biliyoruz nelerin nasıl olduğunu, böyle bir dizi geleneklerimizi, yazım tekniklerimizi çoğu zaman hani beklentimiz şeklinde devam ediyor. Bence şaşırtması da hoşumuza gidiyor. Ve artık dikkat edersen hızlı ilerlemeyen diziler çok çabuk reyting savaşında arkaya düşüyorlar. Evet. Çok çabuk ilerlemesi lazım ama diğer bir yandan da o kadar da çabuk ilerlemeyecek ki diğer bölümlerde de anlatacak bir şey olsun. O çok bunu ince bir çizgi. Şey yapmak ne demek? Ben çok bilgi olacak. Böyle azar azar vereceksin. İşte bu dediğim gibi dizideki bence yani. bu dizinin en başarılı olmasına sebep olan tabii ki de oyuncular, işte yazı, Tabii ki yapım hatası yok ekibi, mu? her şey. Hatası da var. Şimdi Var. Mesela bir çok fazla şiddet sahnesi var. Biz yani başka ne diziler var gerçi biz hiç izlemediğimiz evet, için. çok sert şeyler izlemediğimiz için herhalde şey oluyoruz. İşte orada gerçi şöyle bir şey var. Bunlar o kadar hani deli ve gözü kara ki o kadar hani her şey yapabilecek insanlar ki bu sır bu kadar yürekten memat meselesi. memat meselesi olarak saklanıyor. Çok sertler. Bence Adil karakteri de öyle. Ya mesela İso'yu Yani şeylerin altına atması, hadi keçilerin. bir korkunçluk yapılıyor, başka korkunçluk yapıyor, başka korkunçluk. Hani böyle Evet. yenişemiyorlar. Tabii o birazcık da hikayenin hani higher stakes denir ya o şeyi büyütüyor. Yani uçlar duyguları mesela. da büyütüyor, gerilimi de büyütüyor. İşte Bence o işte- sırrın yükünün hani hayat memat meselesi yapan şey de bu. Hikayenin gidişatına göre ikna ediyor mu bizi onların gerçekten bu işi çok ciddiye aldığına ya da hayat memat meselesi haline getirdiğini ikna ediyor.
haftada 2 saat bir dizi yazılıp çekiliyorsa onda hata olacak yani o mümkün değil Ama yani. orada önemli olan hata var mı yok mu değil de seyirci o hataları görmezden gelmeye istekli mi? Bence de. Yani evet. bu bence dizinin başarısı bu yani. Hata yapılır ama seyirci ona hani müsamaha gösterecek kadar bağlandıysa diziye o zaten o dizi olmuştur. olmuştur. O zaman şu şekilde bir araya getiriyorum. Taşacak bu denizin bu kadar reytinginin yükselmesi artık bilmiyorum uzak şehirde geçecek gibi görünüyor. bir şeyde geçti. AB'de mi geçti? AB'de Totalde mi geçti. geçti? Ama bilmiyorum gelecek bölüm nasıl olacak. Bu kadar güçlü Bence gelecek devam bölüm de etmesi... daha yükselebilir. Bence fragmanı ona göre koyuyorlar. Hani Adil'in Esme'ye sorması falan. Evet. Böyle fragman birazcık kandırarak bizi şey yapıyor. Geçen bölümde sanki bölümde her Eleni- şeyi öğreniyormuş gibi Esme'yi biz öyle zannettik geçen fragmanda. Öyle olmadı. Evet ama Evet. sonuçta yine de hızlı bir şekilde merakı cezbederek ve hani takip ederek bir şeyler öğrenecek. Onu biliyoruz. Normal eski dizilere göre daha hızlı gidiyor. Kesinlikle. Onu kesinlikle biliyoruz. Bu dizinin başarılarından bir tanesi kesinlikle dramatik ironiyi, farklı katmanlı sırları çok güzel kurup çok güzel oturtması ve her bir katmanı yavaş yavaş açması. Ben öyle düşünüyorum ve farklı çok fazla da karakter olduğu için yani mesela Oruç'un bilmesi ve biz hani öbürlerinin bilmemesinin yarattığı bir ortam oluyor. Hani bir kaos oluyor. Hani şu an herkes Oruç'a kızıyor. Evet. Ama diğer onun- bir yandan o da o duruma hani mecbur kalıyor bir anlamda. Bir seçim yapması gerekiyor. Ama o öğrenildiği zaman ne olacak? Şu an bu çok büyük bir soru işareti hani. Ve bütün o aslında sırrın yükü şu an Oruç'un da omuzlarında. O kurduğu duygusal bağlardan dolayı. Evet. Ve bu öğrenildikçe hani bir daha çözülecek ama biz rahatlamayacağız hani şey olarak. Çünkü yeni bir tane daha geleceğini biliyoruz. Ve o zamana kadar bir sır, bir katman çözülene kadar o kadar çok o bağ kuruluyor ki senin dediğin gibi her bir çözümünde daha büyük bir kaos çıkacak ve daha büyük bir duygu açılımları yaşanacak. Bu açıdan çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve dramatik ironiyi de bence güzel kullanıyor. Siz de ne düşünüyorsunuz yorumlarda Şu aklıma yazabilirsiniz. şey geldi. Biz biliyoruz seyirci olarak, karakterler bilmiyor. Bence en güzel yöneten dizilerden bir tanesi Aşk-ı Memnu'ydu. Evet. Ya da biliyorsunuz aslında bir roman yani edebi bir iş olarak. Ne olacağını herkes biliyordu. Herkes hikayeyi biliyor. Yani finalinin nasıl olacağını da biliyordu herkes yani seyirci tarafı. Ama yine de orada o tansiyonun aşırı yükselmesi bence çok ilginç bir şey. Çok ilginç, İşte evet. o dramatik ironi dediğimiz şey tam da bunu yapıyor. Yani biz biliyoruz, karakterlerin bilmemesi, biz karakterler nasıl tepki verecek onu merak ediyoruz. Olaylar nasıl gelişecek onu merak ediyoruz. Evet ve o sır nasıl çözülecek onu merak ediyoruz. bilgi asimetrisi demiştik ya. Bilgiyi bilen kişi normalde bir güç sahibidir değil mi? Öyle düşünüyoruz. Evet. Önce Zarife, Şerif ve Hicran'ın bu bilgiyi bilmesi ve saklaması onları bir anlamda güçlü gösteriyor mu? Belki yani hani çünkü yönetmişler bir şeyleri ve hani istediklerini yapmışlar. Ama aslında bilgi her zaman bu bilgi asimetrisindeki bilgiye sahip olan kişi her zaman güçlü değil. Mesela şu an Oruç güçlü mü? Hayır. Evet. Yani hatta en güçsüz karakterlerden biri o bilgiye sahip olduğu için bence bu çok ilginç. Evet. Yani normalde bilgiye bir şey öğrenen gücü elde etmiş olur değil mi? Çünkü onu kullanabilir ya da işte bir şekilde evet. yönetebilir. İstediğini yapmasa bile hani istediği şekilde açığa çıkmasını sağlayabilir. Ama Oruç tam tersi o bilgiyi edindiği zaman daha da güçsüz oluyor. Herkesin karşısında istemediği şeyleri yapmak zorunda kalıyor ve aşkından da Eleni'den de iyice uzaklaşmış oluyor. İstemediği bir hayata iyice yaklaşmış oluyor Sevcan'la beraber. O yüzden bence çok ilginç. Gerçekten Bana çok bunu düşünmemiştim. güzel geldi. Benim de, evet, hoşuma gitti bu. Evet, siz daha farklı neler yazabilirsiniz yorumlarda merak ediyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Bunun için çok Evet, motive yorumlarınız oluyoruz için gerçekten. teşekkürler. Biz de çok mutlu olduk. O yüzden de madem bu kadar istiyorsunuz saygı gösterelim ve yine bu diziden ilerleyelim istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bizi takip edin. Hepsini sayıyorum. Evet. Bu arada hype'lamak diye bir şey varmış. Hype'layabilirsiniz. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, sosyal medyalarda da bizi bulabilirsiniz. Sonraki Madalyonun 200'ü bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.